just you. Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere çok güzel ve çok özel bir diziden bahsetmek istiyorum. Dizimizin adı zaten başta da yazıyor, Halo. Öncelikle Halo serisini çoğumuz gençliğimizde veya çocukluğumuzda biliriz. Oyunlardan ve filmleri de var tabi, ayrı mevzu da. Oyunlardan daha çok aşinayız buna. Ve dostlar, geçtiğimiz 1-2 yıl önce, yani 1-2 yıl içerisinde Halo'nun bir dizisi çıkmış ve sizlere paylaşmak istedim dostlar. Yeni sezonu geliyor. Birinci sezonunu paylaşmışlar. 2022 yapımı bir dizidir. Ve yeni sezonunda önümüzdeki aylarda zaten gelecek. Onda problem yok. Platform olarak Paramount Plus bunu yayınlıyor dostlar. E, Yani film, pardon, dizi hakkında söyleyeceklerim bunlar. Ve öncelikle de pardon, şunu da söylemeyi unuttum. Anket yaptım dostlar. Kanala şey yapmamı istediniz. Dizi eklememi istediniz. Ben de sizlere artık yeni yabancı dizileri, böyle aksiyon, bilim kurgu, entrika, böyle karışık, yani ortaya mix gibi düşünün. Böyle dizileri buldukça, hoşuma giden oldukça sizlere paylaşacağım. Sizlerin de izlemesini tavsiye edeceğim. Bunu da söyleyeyim dostlar. Ve ankete katılan, beğenen, like atan, yorum yapan herkese çok 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 teşekkür ederim. O zaman hazırsanız dizimize başlayalım. Evet dostlar, Halo, yani çoğumuz biliyoruz zaten. Öncelikle şöyle anlatayım sizlere. Biliyorsunuz ki insanlığın böyle bizim şu anki yılımızdan böyle bilemeniz 300-500 yıl sonra, yani 26. 27. yüzyıllarına dayanan bir konusu var. Ve bu konuda da nasıl anlatayım dostlar, böyle biz evrenin dışına, yani evreninden kastım yani bizim galaksimizin dışına doğru açılmaya çalışıyoruz. Tabi o sırada diğer dünya dışı varlıklarla tabi tanışıyoruz. Tanışmakta kalmıyoruz, onlarla vs atıyoruz, savaşıyoruz falan. Böyle bir konuyu ele alan bir dizi. Zaten Halo'yu oynayanlar veya filmini izleyenler çoğunuz bilirsiniz. Evet dostlar, şimdi bir tane karakterimiz var. Master Chief adında Jon, yani 117 numaralı bir Spartan savaşçımız var. Öncelikle tüm dizi aslında bunun üzerinden geçiyor. Yani çoğunluk bunun üzerinden, yani o karakter üzerinden geçiyor. Onun yaşadığı travmalar olsun veya ne bileyim yaptığı görevlerin ağırlıkları olsun veya oradaki doktorun, bir tane doktorumuz var, Elizabeth Curtin, Elizabeth diye bir doktorumuz var. Bunun onlara o Spartan olmaları için yaptığı etnik dışı mı diyeyim artık, ya insanlık dışı bazı şeyler var. Onları falan konu alıyor. Ve dostlar evet, insan ırkı ile Covenant dediğimiz o yaratıkların arasındaki vs'yi, yani o savaşı temel olarak onu alıyor. Yani dostlar. Dediğim gibi 26. yüzyılda Birleşmiş Milletler'in bir, nasıl anlatayım, bir böyle uzay macerası, aslında tabii Amerikan yapımı olduğu için uzay macerası. Bu macerada işte o dünya artık bir bütün haline gelmiş ve insanlar da dediğim gibi uzaya açılmışlar ve belli başlı uzay komutanlığı falan, işte bu Star Trek'ten belki hatırlarsınız. İşte böyle komuta zinciri var, emir komuta zinciri var. Ve bizim bu dediğimiz Master Chief, yani Jon 117, bu emir komuta zincirinde bir astsubay. Ve zorlu görevlere her zaman onları gönderiyorlar. Yani Spartanları gönderiyorlar. Tabii tek değil. Yanında diğer arkadaşları da var. Bunlar 4 kişi. Aslında daha fazlaydı da. Tabii zamanla işte savaşlarda kaybede bunlar 4 kişi kalmışlar. Tabii ama bizim doktorumuz Elizabeth tabii ki de rahat durmaz. Kadın etik metik dinlemiyor. Yani o şeyi başarmak için her şeyi yapıyor. Her şey mübah onun için. Ve bu kadın bizim karakterimize, esas karakterimize, Master Chief'e bir yapay zeka entegre ediyor dostlar. Şimdi bu yapay zeka Cortana adında, tabii kendi reklamlarını yapıyorlar. Cortana adında bir yapay zeka entegre ediyor ve kadının yapay zekaya verdiği bir aslında vereceği bir ödül var. Yani şu yapay zekaya diyor ki sen Master Chief'in içine, işte seni Master Chief'in içine entegre edeceğim. Sen de gerektiğinde veya benim uygun gördüğümde sen onun direkt komple vücudun kontrolünü ele geçirebileceksin diyor. Yani böyle bir şey var aslında. Aslında kendini savunma mekanizması gibi bir şey. Kadın her şeyi önceden düşünmüş. Yani hatıralarını silmiş, onların tüm anılarını silmiş, her şeyini silmiş. Sadece robot şeklinde canlı yaşayan bir robot olarak onları kontrol ediyordu. Tabii buldukları bir obje
bizim Master Chief'i etkileyip eski anılarını geri getirdiği için kadının önüne tabii ki de büyük problemler çıkmaya başladı. Master Chief artık her şeyi anlayabiliyordu. Geçmişinde yaşadığı şeylerin, çocukken kaçırıldığı şeyleri, kaçırıldığı o olayların hepsi aklına tekrardan gelmeye başladı. Daha sonra Cortana'nın yardımıyla da aslında e, omuriliğine takılmış olan çok küçük bir cihaz var. Doktorumuz Elizabeth'in taktığı bir cihaz var. Onu da sökerek komple eski anılarını aslında geri canlandırıyor. Tabi bu eski anılarını canlandırdığı vakitte doktorun buna yaptığı kötülükleri de yavaş yavaş anlamaya başlıyor. Ve doktora karşı artık böyle bir nefret besliyor gibi bir şey oluyor. Tabi ama hala asker. Tabi bir de Ki adında Kie mi? Yok pardon. 125 yani numarası 125 bir tane de kadın var. Tam ismini unuttum, özür dilerim. Tabi aynı şekilde o da o bizim Master Chief'in Jon'un yaptığı şeyi görüp arkasındaki o küçük cihazı çıkartıyor. Beynindeki anların hepsini tekrardan geri almaya çalışıyor. O da aynı şekilde. Tabii bunlar ilerleyen şeyler, zaten hepsini görürsünüz. Hepsini anlatmak istemiyorum. Heyecanınız kaçmasın. Bilim kurgu ve aksiyon bakımından ve entrika hele. Entrika da bayağı fazla. Entrika bakımından da bayağı güzel, hoş yapılmış bir dizi diyeyim. Dediğim gibi dostlar, ilk sezon yayınlanmış 2022 ve 2023 arasında. Şimdi gelecek aylarda da ikinci sezonun birinci bölümü de yayınlanacak. İzlemenizi tavsiye ederim. Zaten Halo'yu biliyorsunuz çoğunuz, dediğim gibi. Bu arada da Halo'nun ne olduğunu da az çok öğrenmiş oluyoruz dizide. Halo yani şey gibi. Bu İskandinavların Valhalla dedikleri bir yer vardır ya. Halo da aslında bizim insanlar için ve o Covenant dediğimiz yaratıklar için de o Valhalla'ya benzer bir yer aslında, halka yani. Orada işte ölümsüzlükle alakalı bazı teorileri falan var. Doktorun var veya o Covenant dediğimiz yaratıklar var. Onların da böyle bir teorileri var, öyle söyleyeyim size. Oraya gitmeye çalışıyorlar. Ve buldukları objeler de dostlar bunların haritası ve pusulası gibi bir şey aslında. Öyle taşıyıcı veya ışınlayıcı falan değil. Sadece yıldız haritasını gösteren bir alet. Yani tabii o aletin bizim Master Chief'e ve oradaki diğer kıza da yaptığı etkiler çok böyle nasıl diyeyim, spesifik bir yani kendi enerjisi var ve onları aktarabiliyor. Alet çok garip, çok değişik bir alet ve onları tabii komandantlar zaten onun peşinde. O aleti aramaya çalışıyor. O cihazı, objeyi bulmaya çalışıyorlardı ve onların arasında geçen o sürtüşmeyi anlatıyor. Tabii diğer kolonilerle arasındaki o bizim uzay komutanlığının arasındaki o çıkar ilişkisi mi diyeyim artık veya çıkar çatışması mı diyeyim, onların arasındaki tabii sürtüşmeleri de anlatıyor. Yani siz de izlerseniz anlarsınız ne demek istediğim. Ben size çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Videomu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Abone olsanız çok sevinirim. Allah'a emanet.